İnanılmaz balıklar var. İnanılmaz. Ben tırsıyorum. Kimanım çekiyor biraz. Burası Hawaii mitolojisinde Tanrıça Pelin'in de uğradığı kutsal noktalardan bir tanesi. Aloha! Yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri Honolulu'nun birbirinden güzel sahillerinde harika bir yolculuğa çıkarıyorum. Hawaii deyince akla sadece güneş, palmiye ve okyanus gelmiyor. Buradaki her sahil kıyısının kendine özgü bir hikayesi, kültürü ve tabii ki de bir enerjisi var. Bu videoda hem dünyaca ünlü plajlara gideceğiz hem de daha az bilinen saklı kalmış cennetleri keşfedeceğiz. Bazen sörfçülerin dev dalgalarla dans ettiği sahillerde olacağız. Bazen de huzur içinde turkuaz sularda birlikte yüzeceğiz. Bazı sahillerde az vakit geçireceğiz. Bazı sahillerde sizi harika okyanus suyunun altına deniz canlıların yaşamına götüreceğim. Tabii ki de onlara saygılı olmak, dokunmamak ve mesafeyi korumak şartıyla. Hadi gelin hazırsanız ilk durağımızla başlayalım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bir sonraki videonun ne içerikli olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Ve geldik. İlk durağımız dünyaca ünlü Waikiki Beach. Burası sadece Honolulu'nun değil, tüm Hawaii'nin en bilinen, en ünlü sahili. Ama inanın bana bu gördüğünüz Waikiki Beach sadece bir plajdan ibaret değil, tam anlamıyla bir tarih ve kültür merkezi. Biliyor muydunuz? Eskiden buraya sıradan insanların girmesi yasaktı ve girdiklerinde gerçekten sonuçları çok ağır olabiliyordu. Waikiki Beach eskiden sadece kraliyet ailesinin üyelerine ayrılmış bir plajdı. Krallar, kraliçeler burada yüzüp dinlenirlerdi. Yani şu anda ayak bastığımız toprakların, kumların üzerinde bir zamanlar Hawaii'nin kraliyet tarihi yatıyordu. Waikiki aynı zamanda sörfün dünyaya yayıldığı yer. Sörfün babası olarak bilinen Duke Kahanamoku, arkamda heykeli var görüyorsunuz. Waikiki'ye gelirseniz mutlaka görürsünüz. Olimpiyat şampiyonu oldu, burada doğdu büyüdü ve buraya gelen bütün turistlere tüm hayatı boyunca sörf öğretti. Ve bunların hepsini 20. yüzyılın başında yaptı. Bugün bile eğer buraya gelirseniz burada sörf dersleri alabilir, sörf öğrenebilir ve bu eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Oahu'ya geldiğinizde görmeniz gereken noktalardan bir tanesi şu anda arkamda gördüğünüz Waimea Beach. Burası 1950 yılından beri büyük dalga sörfünün yapıldığı noktalardan bir tanesi. Zaten çok fazla tsunami alarmı tarzı uyarılar var etrafta. Bu deniz kaplumbağasını ben gördüm ve mesafeyi koruyarak biraz onunla birlikte yüzdüm. Ve yunuslar da var kesinlikle. Yunuslarla birlikte yüzmeniz, dokunmanız ve yunuslara yaklaşmanız kesinlikle yasak. Kış aylarında 15 metreyi bulan dalgalar oluşuyor bu gördüğünüz sahilde. Yazın ise yüzmek için en güvenli sahillerden bir tanesi. Zaten önümde koşan çocuktan da anlıyorsunuz. Bütün çocuklu aileler şu anda bugün burada. Burası Hawaii mitolojisinde Tanrıça Pelin'in de uğradığı kutsal noktalardan bir tanesi. Çok sağlıklı olmasa da arkadaşlar gördüğünüz gibi kayalıklardan atlıyor ama sağlık sigortası yok. En yakın hastane nerede hiçbir bilgim yok. O yüzden çok mantıklı olduğu söylenemez. Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor ve mükemmel bir atlayış. Hawaii'ye geldiğinizde görmeniz gereken sahil kenarlarından en önemlisinden bir tanesi de Hanauma Bay.
Fakat buraya gelmeniz için ya önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor ya da buraya gelip sabah 6:45-7 arasında walk-in yani direkt girme bileti almanız gerekiyor. Sınırlı biletler var ve her saat sınırlı sayıda insan alıyorlar. Sabah 7 ve şu anda gördüğünüz gibi insanlar sırada. Buradakiler, biz de buradayız. Kim Hanım da orada. Şu anda şu kırmızı şemsiyenin oradan bilet alıyorsun. Direkt giriş bileti ve burada saatini bekliyorsun. Fakat rezervasyonun varsa direkt şuradan içeriye doğru giriyorsun. Hiçbir şekilde sıra beklemeden saatin geldiğinde. Park $3. Çok ucuz. İçeriye giriş de aynı şekilde. Birazdan fiyatı size girdiğimde söyleyeceğim. Şöyle bilet alıyorsunuz o söylediğim gibi kırmızı şemsiyeden ve sonra direkt içeri giriyorsunuz. Haydi içeri girelim ve sahil hakkında inanılmaz bilgiler vereceğim size. İçeride görüşürüz. Sıramız geldi. Şimdi içeri giriyoruz ve giriş $25. Ve karşınızda Hanauma Bay. Hemen size burayla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer aslında bir volkan arkadaşlar. Volkan bundan 30-40 yıl önce patlıyor. Patladıktan sonra çöküyor ve şu gördüğünüz boşluktan, yani şu boşluktan su içeri giriyor ve bu boşluğu doldurarak burada harika bir bay oluşturuyor. Bu suyu oluşturduktan sonra burada Hawaii'nin royal yani kraliyet ailesi zamanında balıkçılık etkinliklerini gerçekleştiriyormuş. İnanılmaz balıklar var, inanılmaz. Ben tırsıyorum, Kim Hanım çekiyor biraz. Çok balık var, aşırı fazla balık var. İleride köpek balığı var, herkes oraya doğru gidiyor. Ama oraya hayatta gitmem var ya. Çok kadar balıklar var. Hanauma Bay'in anlamı kavisli eğlence demek. Hana kavis demek. Gördüğünüz gibi şöyle kavisli bir yapısı var bu beyin ve uma da eğlence demek. Yani Türkçe çevirdiğiniz zaman kendi dillerinden eğlenceli kavis anlamına geliyor. Bu nokta Oahu'nun en ünlü şnorkel yapabileceğiniz noktası. Bir sürü deniz kaplumbağası ve inanılmaz çeşitli tropikal hayvanlar mevcut. Zaten şimdi şu anda size göstereceğim. Şöyle göstereyim hatta. Bakın şurada bir grup, burada bir grup, burada bir grup. Orada bir grup, sonra ileride bayağı bir grup dalış yapıyorlar ve biraz ileriye doğru giderler. En önemli şey kurallara dikkat edin. Kurallara dikkat ettiğiniz sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. Çünkü derin olduğu yerler var, suyun böyle akıntılı olduğu 2 tane nokta var. Oraları işaretlemişler. Hemen göstereyim. Mesela şu ileride 2 tane duba var. O dubanın arasından su akıntısı oluyor. Oraya çok yaklaşmayın diyorlar ama bir tane akıllı tam oranın ağzına gitmiş. İyi eğlenceler diliyorum kendisine. Şimdi biz biraz dalışa gidiyoruz. Size dalış videolarını göstereceğim. Suyun tadına bakacağız. Hazırsanız birlikte biraz suya girelim. Açıklayın. Haydi gelin biraz balıklara bakalım birlikte. Şimdi takayım. Oahu'ya geldiğinizde görmeniz gereken diğer sahil noktalarından bir tanesi ise Kailua Beach. Lanikai Beach'e gerçekten çok yakın ama biraz daha büyük ve aktivite odaklı. Rüzgardan da anlaşıldığı gibi rüzgar sörfü ve paddleboard için gerçekten oldukça uygun ve elverişli. Ve ilginç bir bilgi vereyim. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama kendisi bizzat bu sahile gelerek oldukça fazla vakit geçirdiği sahillerin başında gelen yer de burası. Fakat buraya kesinlikle sabah erken saatlerde gelmenizi tavsiye ediyorum. Biz sabah geldik, onların resimlerini paylaşırım. Park bomboştu. Şimdi öğlen geldik. Yer bulamadık. Yolun üstünde bir yere park ettik. Yasak yerlere park etmemeye dikkat edin.
yoksa aracınızı çekebilirler. Burada tuvalet var, duşakabin var. O yüzden burası gelip güzel vakit geçirebileceğiniz sahillerden bir tanesi. Burası Lanikai çok yakın. Fakat biraz daha büyük ve geniş bir sahili var. Lanikai Beach de hemen buranın tam arkasında. Rüzgar sörfü, kano ve paddleboard için çok ama çok popüler bir yer. Zaten görüyorsunuz ileride şu anda arkadaşlar başladılar ve şu ileride de hemen şurada da rüzgar sörfü yapıyorlar. Gerçekten rüzgar sörfü için çok güzel. Hemen ileride yapan birisi daha var. Plaj tertemiz, ince kumlu, çok insan yok Waikiki gibi. Çok sakin. Ben buraya bayıldım. Çok böyle bütün gün, bütün hafta geçiririm burada. Harika bir yer. Deniz de çok güzel, pırıl pırıl. Bir sonraki durağımıza giderken size tavsiyem Kailua Beach'in en sonundaki otopark aracınızı park edip bir 5 ila 10 dakika arasında bu gördüğünüz harika eski Japon tarzı evlerin arasından yürüyüp sahile ulaşmanız. Evlerin önüne araç çektiğinizde aracınızı çekebiliyorlar ve park etmekte biraz sorunlu. Ve arkamda gördüğünüz en önemli noktalardan bir tanesi Lanikai Beach, adı cennetin denizi anlamına geliyor. Ve burası gerçekten ama gerçekten çok özel bir lokasyon. Bu gördüğünüz mükemmel sahil Hawaii'nin en çok fotoğraflanan sahillerinden bir tanesi. Yani eğer buraya geliyorsanız ya da internetten Google'a Hawaii diye yazıyorsanız mutlaka buradan 3-5 tane resim görmeniz mümkün. Açık denizde, yani burası bildiğiniz Pasifik Okyanusu ve açık denizlerde Mokuala adaları var, adını yanlış söylemediysem eğer. Oraya paddleboard yaparak gidiyorsunuz. Zaten şurada 2 kişi var, onlar yaparak şu anda gidiyorlar adaya doğru ve aynı zamanda tabii ki de rüzgar sörfü yapanlar da var ve şurada küçük bir ada daha var. Görüyorsunuz orada da rüzgar sörfü ve paddleboardla adaya gidiyorlar. Çıktılar bile adada, birkaç kişi yürüyor şu anda. Ve size kimsenin bilmediği gizli bir bilgi vermek istiyorum. Geceleri Samanyolu'nun en net görüldüğü noktalardan bir tanesi. Zaten bir önceki videolarımda da size bundan bahsetmiştim. Şimdi denizin ve harika kristal clear suyun tadını çıkaracağız ve size biraz ne kadar güzel, temiz bir sahil olduğunu göstereceğim. Buraya gelen insanlar, burada yaşayanlar gerçekten doğaya inanılmaz saygı gösteriyorlar. Temiz tutuyorlar. Hayvanlara, yaşayan canlılara gerçekten iyi davranıyorlar ve zaten burada amaç insanlara değil, doğaya hizmet etmek. O yüzden geldiğinizde lütfen buradaki kurallara uyup doğaya ve hayvanlara saygılı olun. Oahu'ya geldiğinizde görmeniz gereken sahillerden bir tanesi de arkamda gördüğünüz en ünlülerinden biri olan Sunset Beach. Burada Oahu'nun en güzel gün batımını akşam yakalayabilirsiniz. Sunset Beach'i özel kılan aslında başka bir özelliği var. Kış aylarında burada dalgalar öyle büyük oluyor ki 6 ila 10 metreyi bulabiliyor. Ve dünyanın en iyi sörfçileri her gün bu arkamda gördüğümüz sahile akın ediyorlar ve burada kıyasıya ve doyasıya sörf yapıyorlar ve yarışıyorlar. Yaz aylarında ise tam tersi oluyor. Bu arkamda gördüğünüz 6 ila 10 metre arasında dalgaya sahip olan güzel deniz, yazın inanılmaz güvenli şnorkel yapabileceğiniz, yüzebileceğiniz, paddleboard yapabileceğiniz harika aile dostu bir alan haline geliyor. Eğer Oahu'da en güzel gün batımını arıyorsanız gelmeniz gereken nokta burası. Fakat park etmek için yer aramakta biraz zaman ayırabilirsiniz. O yüzden mutlaka zamanınızı ona göre ayarlayın, gelin. Fakat Oahu'ya geldiğinizde görmeniz gerekenler listesine mutlaka Sunset Beach'i eklemeyi unutmayın.
Şu anda öğlen boşluk var çünkü herkes yemeğe ve dinlenmeye gitti. Fakat kesinlikle sabah gelin. Park yeri bulamazsanız gerçekten çok sorun yaşayabilirsiniz. Fakat kesinlikle yunusların 50 feet yanına yaklaşmayın, dokunmayın. Federal cezası var, başınız belaya girebilir. Ve işte arkadaşlar, Honolulu'nun birbirinden güzel sahillerindeki yolculuğumuz bugün burada sona erdi. Waikiki'nin hareketliliğinden Hanauma Bay'in büyüleyiciliğine, Lanikai Beach'in turkuaz sularından Sunset'in muhteşem gün batımına kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Hawaii gerçekten bir kaporsanın içinde yaşamak gibi ama burayı özel kılan şey plajı değil, plajların ardındaki kültür ve hikaye. Videoyu buraya kadar beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve görmek istediğiniz tarzda videoları da aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hawaii gerçekten çok güzel. Saygı duyarsanız hep böyle kalacak ve bir sonraki nesile de çok güzel şekilde aktarılacak. Honolulu'dan herkese selamlar. Aloha. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.